bazı insanlar vardır. Hakikaten bunlar yeryüzüne çok nadir şartlarda gelirler. Bir kısmı hiç tanınmaz, hiç bilinmez ama yaşar. Bir şeyler yakın çevresine iz bırakır. Neşet Ertaş bir insan olarak Türkiye'ye, kendi insanına, kendi ülkesine bir kişinin yapabileceği katkıyı belki en üst düzeyde yapmış insanlarımızdan birisi. Su gelir mi elden verir aman. Sevgili kardeşimi, dostumu, meslektaşımı, canım gibi sevdiğim kardeşimi anmış olacağız bugün. Allah gani gani rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Senin şu bakışların ah razı dillendir. Bir bozlak ustasıyla beraberiz şimdi değerli seyirciler. Kırşehirli Muharrem Ertaş. Bu sanatçımızı radyolardan tanırsınız. Hemen hemen Orta Anadolu'daki bütün bozlak söyleyenlerin ustası. Aman yanı geldi bütün akıda gurbetten, gurbetten oy anam. Başım hala solmaz kadadan dertten vay dertten adama kemlik mi gelir? Mert oğlu mertten vay mertten kötülerin dalı kölgesi olmaz. Baba, oğul sevgisinin ötesinde birbirimizi derin bir sevgiyle severek babamla biz. Muharrem Baba en iyi taşıyıcılardan biri olan bir abdal ağzını fevkalade anlatan, abdal ağzı da deriz biz ona, bir karakterdir o. Oynardık, anası babası gelirdi, akşam sohbet ederler, saz çalardı Necdet'in babası Muharrem. Saz çalardı, otururlardı, iyilerdi. Neşati'yle de Necati'yle de oynardık, çocukluk böyle. Kalkar giderlerdi. İşte öyle zaman geçti, bu zamana geldi. Neşet de kocadık, biz de kocadık. Televizyona çıktığı zaman görüyor, biliyor. Bak diyorum Neşet ihtiyarlamış, ben de ihtiyarladım diyor. Benim duygularımın hepsi babamdan gelir. Müzik duygularımın hepsi babamdan gelir. Evet. Babamdan gelir. Ben nereden, babam buradan çalıyordu ama ben burada çalıyorum ama gene babamın duygularıyla çalıyorum. Necdet Ertaş rahmetli, ben sanatımın %90'ını, %95'ini, hatta bazen %98'i dediği de olmuştur. Babama borçluyum derdi. Bu şu demek, yani bütün söylediği türküler, saz, söz, işte o havalar, o ezgiler Muharrem Ertaş'tan almış değil. Mesela sözlerinin tamamı kendisine ait Necdet Ertaş'ın türkülerinin. Havalarında Muharrem Ertaş'tan aldıkları var. Onlar da biliyoruz, onların da sayısı belli. Ama buna rağmen mesela gerçek böyle olduğu halde sanatının %90-95'ini babama borçluyum demesi, işte ondan aldığı o ruh, o ruha çok şey borçlu, o ruh çok önemli. Muharrem ustaydı bunu dineden.
Gönül kırmazdı bilerekten bilmeden İnsan velisini neyledin dünya vay vay dünya dünya Aydos sazını çalarken kendinden geçen Gönülden gönüle kapılar açan Aşkın dolusunu nefessiz içen İnsan belisini neyledin dünya vay vay dünya Aydos garibim babamdı Muharrem Usta Bilirim aşığdı sevdiği dosta dostan Sazımın emaneti diye en son nefesten of İnsan velisini neyledin dünya vay dünya Sazımın emaneti diye en son nefeste sazın ulusunu neyledin dünya vay dünya Abdal kültürü, abdal müziği geleneği içerisinde bir zirveyi temsil ediyor. Kesinlikle bir zirve. Neşet Ertaş'ın kendisi aslında gelenek okulunun yetiştirdiği bir insandır. Bu gelenek okulu kişiye sadece müzik öğretmez. Yani sanatı vardır elinde ama o aynı zamanda bir terbiyedir, bir hayat tarzıdır, bir değer yargılarıdır, bir doğru yanlış ayrımıdır.
haklı haksız ayrımıdır. Diksinler kes gine onun büstünü aman aman açılsın meydanlar taşan gelir. O yörenin 4 tane böyle kutup yıldızı var diyelim. Muharrem Baba en başta gelen. İşte geldim işte geldim. Yaz çiçeği gibi bittim. Ardından tabii bir Hacı Taşan var. Neşet Usta ona Hacı Emmim diyor. Bir Çekiç Ali var. Hakikaten adı gibi böyle çalışıyla, icrasıyla adeta çivi çakar gibi bir icra. Söyleyişi de öyle. Son nefesine kadar aynı babam gibi çaldı gitti. Hiç değiştirmedi sazını Hacı Taşan. Havalar, bozlaklar gene babam %90 babam. Ama tabii Hacı Taşan'ın rahmetliğin bildiğiniz gibi ayrı bir avazı, ayrı bir sesi, ayrı bir ifadesi vardı. Babam Muharrem Ertaş, Muharrem Usta'ydı ya. Hacı Taşan da Hacı Taşan'dı yani. Onun müziğinde bazen çok güzel bir değiş bulursunuz. Bazen çok güzel bir Orta Anadolu yöresine özgü başka bir üslup, tavır, bir Yozgat türküsü gibi, bir Ankara türküsü gibi, bir Konya türküsü gibi. Çünkü bütün bunlardan beslenmiş birisinden bahsediyoruz. Görmedim geçti cahil ömrüm muradıma ermedi. Bağlamayı çok sevmiştim. Benim bağlama üstadım, bana ilham veren, Allah gani gani rahmet eylesin, Bayram Aracı'ydı. O da Ankara yöresi, Türkiye'de bir taneydi. Muhteşemdi. Ve tabii Hacı Taşanları duyuyoruz, Çekiçelileri duyuyoruz, Sarı Dursunları duyuyoruz ve Muharrem Babaları duyuyoruz. Gençlik yıllarımızda tabii babalarımızdan etkilendik de ayrıca bir hoşumuza giden, sevdiğimiz insanlar da oldu çalanlar içinde. Ben hiç düşünmeden bağlama olarak bu R perdesinden çalmış olan bağlama olarak Bayram Aracı diyorum. Bir zaman aşık olunca sen de sevmiştin. O anda dünyayı nasıl görmüştüm. Bizim Orta Anadolu abdalları, Neşet Ertaş'ın da mensubu olduğu abdallar bozlak geleneğinde çok ustalar. Ve bunlar tabii Orta Asya'dan Anadolu'ya gelirken at sırtında getirdikleri en kutsal emanet, ben öyle tahmin ediyorum ki sazları ve o sazların telleriyle, yani o kopuzların, domburaların, dütarların telleriyle taşınan müzikal birikim, müzikal kültür. Sayın sevgili Gülşen Kutlu ile birlikte okuyacağız. Kendisini alkışlarınızla davet ediyorum. Hep sen mi ağladın, hep sen mi yandın, ben de gülemedim, yalan dünyada. Sen beni gönlümce mutlu mu sandın, ömrümü boş yere çalan dünyada. Sen beni gönlümce mutlu mu sandın, ömrümü boş yere çalan dünyada.
Ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzüme gülen dünyada. Ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzüme gülen dünyada. Sen ağladın canım, beni sayandın. Dünyayı görünce olacak sandım. Boş yere aldandım, boşuna kandım. Ömrümü boş yere çalan dünyada. Boş yere aldandım, boşuna kandım. Ömrümü boş yere çalan dünyada. Ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzüme gülen dünyada. Ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzüme gülen dünyada. Ah gözlerini sevdiğim Dilbar, sana bir sözüm var diye. Sarı Söze önce Hacı Taşan'ı keşfetmiş. Hacı Taşan radyoda bir türkü çalıp çığırmış. Hacı Emmi'nin çalıp çığırdıklarına radyoya çıkaracak kadar değer verildiğine göre benim çalıp söylediklerime de değer verilir. Ben de radyoya çıkayım diye şeye geliyor. Alıyor sazını, radyoya geliyor. Hacı Emmi'sini öyle duyduğu için, dinlediği için onda müthiş bir heyecan yaratıyor o. Şimdi o oraları gidip görünce insan öyle bir dünyadan çıkıp, yani öyle bir özgüveniniz olması lazım ki gözünüzü karartıp yokluklar içinde Ankara'ya, İstanbul'a gitmeyi düşünmek, hayal etmek, kabuğunu kırmak isteyen bir cevherin hayat mücadelesini görüyorsunuz. Ama o radyoda duyduğu ses, oradan duyduğu ses onun hayatının belki de yani bütün macerasının başlangıç noktası. Muzaffer Sarı Sözen'e ulaşıyor. Biraz güçlükle, zorlukla. Oğlum sen git, biz diyor adresini bırak, biz seni çağırırız. Gidiyor 1 ay, 2 ay, aylarca arayan soran yok. Yine geliyor. Rahmetli Emin Aldemir'e ulaşıyor. Emin Aldemir, Neşet Ertaş'ı radyoya getiriyor. Emin Bey dediler, çocuk güzel çalıyor, söylüyor dediler. Buna dediler yurttan seslerde bir türkü söyletebilirsiniz dediler. Öyle deyince tabii Emin Bey de oturdu, Emin Aldemir böyle. Şimdi benim orada dinlemeye başladı. Sevdiği türküleri işaret ediyor. Sevdiği türküleri yazdı Emin Aldemir. Bana dedi ki, yarın dedi yurttan seslerde dedi çalıp söyleyeceğin için dedi memleketine telefon edebilen dedi. Ya hayatımda daha o Emin Aldemir'in o sözünden dolayı hayatımda o kadar heyecanlandığımı daha hatırlamıyorum. Aman geleli gülmedim de ben bu cihana. Cihana.
cihana. Çektiğim ahile zardır yar ede, yar ede. Giriftar olmuşum da anam of, anam of, bunca ishane. Çektiğim ahile zardır, zardır yar edeyim. Aman benim dünyada bir bak sıkarına, benim dünyada bir bak sıkarına, vay vay kara. Tabipler derdim olmadı çare, çare. Muhtaç etme beni, beni. Oh, oh, oh. Zalim bir kula, kullarına muhtaç olmak zordur yar ede. Canlı yaradan olarak görüyorum bütün anaların canını. Onun için de anamı da bir ana doğurdu. İki büyük nimetim var. Biri anam, biri yarim dedim. Birisi var etti beni, birisi yar etti beni. İkisini de birdir yeri. Biri anam, anam, biri yarim. Garip anam, bu derdimi ben kime yanam? Efendim? Çok erken yaşlarda söylediği bir türkü. İki büyük nimetim var. Biri anam, biri yarim. Eğer derdi hatır için söylesem babam derdim derdi. Çünkü babamız benim sanatımda çok büyük şey var. Ama gerçek o değil. Yani iki nimet. Biri ana, biri yar. Bildiğimiz ezgileri, bildiğimiz türkülerin çoğunu Neşet kendine göre yorumlardı. İyi ki öyle yorumlardı. Muhteşem olurdu. Çünkü o kadar güzel
yorumluyordu ki o kadar güzel, duygulu, o kadar duyguluydu ki. Rahmetli Zeki Müren'in özel bir hayranlığı vardır Neşet Ertaş'a. İzmir'de çalıştığı fuarda davet ediyor. Fuarda kendisinden sonra çıkarıyor Neşet Ertaş'a. Az solist şeyi veriyor. Dizinde sızıydı anamın derdi, tokacı saz yaptı elime verdi. Yeni bitirdiydim üçünen dördü, baban gibi sazcı oldun dediler. Gelip gidenler severdi beni, babası gibi sazcı olmuş diye. Şu garip halimden bile şiveli nazlı, gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Tatlı dillim, güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm. Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Neredesin sen? Tatlı dilli, güler yüzlü, o ceylan gözlü. Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Neredesin sen? Ben ağlarsam ağlayıp gülersem gülen, bütün dertlerimi anlayıp kalbimi bilen, sanki gönlümü bilerek yüzüme gülen, sanki gönlümü bilerek yüzüme gülen. Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Neredesin sen? Sanki gönlümü bilerek yüzüme gülen. Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Neredesin sen?
Sinamda gizli yarayı kimse bilmiyor. Hiçbir tabip şu yarama melham olmuyor. Boynu bükük bir garibim, yüzüm gülmüyor. Boynu bükük bir garibim, yüzüm gülmüyor. Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Neredesin sen? Boynu bükük bir garibim, yüzüm gülmüyor. Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Neredesin sen? Neredesin sen? Babalarımız zamanında bu sazların düzgün bir saz bulmanın imkanı yoktu. Öyle bilirim ki koyun bağırsaklarından temizlerlerdi, iplik haline getirirlerdi, kurudurlardı, perde bağlarlardı. Onlar da zamanla tiftir. Çok zor zamanlarda saz çaldılar ama bizim zamanımıza gelince imkanlar çoğaldı, saz yapanlar çoğaldı. Ben bu arada arayış içine girdim. Babalarımız çoğur düzeni çaldığı halde bu tamburayı düşledim ben. Aradım kendimce. Bu kendi ruhuma göre aradım sazın sesini. Bir saz evi macerası var. Oraya saz yapmak üzere şey yapıyor. Varıyor saz evinde, hatta saz siparişi vermek istiyor. Rahmetli Tavşancı Hüseyin Koluman. Burada rahmetle anayım kendisini. Ona mesela söylüyor, o da diyor ki ya ben ondan buraya ben yapamam, al kendin şey yap diyor. Rahmetli oturuyor, bir tekne oyuyor. Babalarımız buradan çalardı. La, sol oluyordu. Buradan öte yanına gidiş yok. Ama R'den tutunca buradan bir ses yukarıdan oluyor. Buradan bir ses de buraya kadar geliyor. O tarafa da rahat gidebiliyorsunuz ihtiyaç anında. Bu tarafa da rahat gelebiliyorsunuz. Evet. Hatta buraya kadar tekrar la'ya kadar bile gelebilme imkanınız oluyor. Böyle olunca bura bana hoş geldi. Bu biraz bizim Orta Asya'dan getirdiğimiz kopuz ve donmura düzenine de çok benzeyen bir düzendir. Mesela öyle başlangıçta o da öyle çalıyor ama bayram aracı Neşet Ertaş'ın tabiriyle R'den tuttu derdi. Yani R perdesi sazın, uzun saplı sazın ortasına gelen ve karar sesi olarak R'yi alması müthiş bir ahenk, müthiş bir bizim için bir yenilik ve farklılık getirdi derdi. Devrim yaptı. Yepyeni bir icra, yepyeni bir tını ve o zamana kadar görülmedik, işitilmedik bir teknik donanım ortaya koydu. Olağanüstü birikimleri, etkileşimleri var. Sadece birinden bir şey görüp alıp kendine uydurmak değil. Onu o kadar özgün bir, tabiri caizse kişisel senteze oturtuyor ki o onda hep varmış hissini size yaşatıyor. Eller gibi demir devran sürmedim, vurdu felek kırdı kollarımı dalında. Türk müziği tek seslidir, değil mi? Ve hep tek seslilik bir gelişmemişlik, bir ilkellik, bir böyle eksiklik gibi sunulur falan. Şimdi Neşet Ertaş'ın sazını bir dinleyin. Sazına nasıl, yani sesine nasıl eşlik ediyor? Melodi kesitinde ne yapıyor? Söylediği kesitlerde, seslendirdiği kesitlerde ne yapıyor? Ya adam tek başına bir orkestra gibi. Esirim esir Zahide kurbanım, hep bende kusur Zahide kurbanım, hep bende kusur. Bazı insanlar vardır ki
Çok iyi çalar söyler ama biraz sonra dikkat dağılmaya başlar. Yani tam yakalayamaz yani. Biraz sonra işte 10 dakika 15 dakika sonra tamam doymaya başlarsın. Nejat'ın özelliği 8 saat 9 saat dinlerdik doymazdık. Harikaydı Neşet. Her bakımdan çok iyi dinleten biriydi. Çok iyi yorumcuydu. Fevkalade kendine has biriydi. Aman halleri sana sana gelen yar, gelen yar. Nasıl getireyim seni ele ben bir şahin olsam sen bir balaban taksam cırnağıma düşsem çöle ben bir şahin olsam sen bir balaban daksam cırnağımı düşsem çöle ben çöle ben aman şahinimi salmışıdım dumana mail oldum ben bir kaşe kemana sevdiysem ben yarimi kime ne kime ne etmişsin şu dolaşan ele sevdiysem ben yarimi kime ne kime ne ne etmişsin şu dolaşan ele ben Of yüksek binalardan yeşil perde sen yüksek yerdesin beni sen nerede
senin aşkından tutuldum derde. Sadece bir müzisyen değil, sadece bir bağlama çalan, türkü söyleyen birisi değil, hayat tarzıyla, hissedişiyle, ifade ettikleriyle, olağanüstü incelikli duyarlılıkları ve sözleriyle müzik sanatına çok değerli katkılar sağlamış birisi. Kendi duygularını, kendi kişisel psikolojilerini, ruh hallerini, insana bakışlarını, işte dünyaya bakışlarını, olayları yorumlayışlarını, bunları abdalların müziğinde sadece sözel unsur olarak değil, müzikal unsur anlamında da biz birebir fark ederiz. Daha doğrusu yani bir halk müziği janrında bir eserin abdal kökenli olup olmadığını onun tarzından, üslubundan işin ehli anlar, az çok çıkarır. Aşamazsın bizim dağlar meşeli. İçi çeşit çeşit gülme nevşeli, gülme nevşeli. Aşk, sevda, sevgi kavramları, yoksulluk kavramı, hatta kendisinin yoksuzluk dediği daha özel bir şeye onu ulaştırıyor. Böyle pek çok anahtar kelime sayabiliriz ama burada şunu gözden kaçırmayalım. Şimdi biz öyle bir coğrafyadan ve kültürel birikimden bahsediyoruz ki, mesela şöyle bir genel bir soru sorulsa, bu toprakların vazgeçilmez iki sanatı nedir? Halk hayatında da hakim durumda olan şiir ve müziktir. Hasret çeke çeke bağrım dağlandı, 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 dağlandı. Neşet Ertaş etiyle, kemiğiyle, sesiyle, sazıyla, tınısıyla aslında bizim önümüzde bir örnek. Bu ülke insanının potansiyelini anlamak bakımından bir örnek. Gerekli imkanları bulduğunda, olgunlaşabilecek, gelişebilecek zeminleri bulduğunda, ki bu zeminlerin birçoğu Neşet Ertaş'ın hayatında yokluklarla doludur, mahrumiyetlerle doludur. Edindiklerinin büyük kısmını da çevresiyle paylaşmaktan bir an bile tereddüt etmemiş bir insan. Gönlü alabildiğine zengin, maddi hırslar konusunda kendisini mutlak surette terbiye etmiş bir insandan bahsediyoruz. Ömür bir ölçüdür. İnsana ömrünün sonuna kadar yetecek bir şey olursa onun dışındakini soykana bırakmaması için gözünün gördüğünü, ihtiyacı olan, gerçek ihtiyacı olan, mühtaç olan insanlara paylaştırırsan işte Allah'ın rızasına geçer duygusu yüreğime geldiği için bundan çok mutlu oluyorum. Kaşların kara karadan aman Leyla Leyla. Kaşların kara karadan aman Leyla Leyla. Gözlerin derde çare eylerim. Gözlerin derde çare eylerim. Senin uçun yanarımda aman Leyla Leyla.
Senin uçun yanarımda aman Leyla Leyla. Kerem misalin arada böyle yarim böyle. Kerem misalin arada böyle yarim böyle. Sevda gitmiyor serdeden aman Leyla Leyla. Sevda gitmiyor serdeden aman Leyla Leyla. Düşürdün beni derde böyle yarim böyle. Düşürdün beni derde böyle yarim böyle. Zülüflerin dökülmüş de aman Leyla Leyla. Zülüflerin dökülmüş de aman Leyla Leyla. Al yanağına perdede böyle yarim böyle. Al yanağına perdede böyle yarim böyle. Bozlak ayrı bir tür oluyor. İçten geldiğince çalınıp söylenen bir hava oluyor. Bir uzun hava türü oluyor bozlak. Ekseriyetle Orta Anadolu yörelerinde çalınır, söylenir bozlak. Abdal ünvanı müzikte çok kullanılır. Kültürü taşıyan anlamına gelir. Hele müzikte çok kullanılır. Abdal ağzı özellikle bozlak karakterindeki ezgilerimizi birinci derecede abdallar çok yansıtmış, anlatmıştır. Neşet bunlardan bir tanesiydi. Bülbül gibi Bozlak dediğimizde bizim ilk başta aklımıza gelecek şey, Anadolu'yu düşündüğümüz zaman bir acı, bir ağıt ve mutlak surette bir feryat ediş. daim figandır, figandır. Göç hayatı, ayrılıklar, ölümler, savaşlar, gurbetler. Mesela bozlak, işte bozlak çok temel bir abdal müziğinin çok temel formudur. Bozlak aslında bir ağıttır. Ben gönlüme sadık, sadık. Yar Hani vardır ya bluescu isyanın falan. Şimdi burada da bir şey var. Bir isyan, bir ifade ediş bakımından kendini acıyla ortaya koyma, onu ifade etme. Ve hatta burada bir duygudaşlık yaratma. Şimdi bu çok müthiş bir şeydir. Bizim insanımız evet eğlenir ama siz orada bir tırnak içinde hani bir uzunlama söylersiniz, bir bozlak söylersiniz. Bir anda insanlar hemen psikolojileri ve ruhsal durumları tamamen değişir. Ve onu çok takdir ederler. Yani o çünkü özel bir duygu halidir aynı zamanda. Şimdi böyle düşünelim. Abdal kültürünün içinde çok önemli bir damar acı ile ilgili. Bunu kimse görmezden gelemez. Niye bozlak diye bir şey var? Anlatabildim mi? Ve bu performans boyutlarına baktığınızda da o kadar güçlü bir tarz ki herkesin icra edebileceği bir özellikte de değil.
Şu fani dünyaya geldim gidiyorum. Sıkı tut bir yâri elinden gömül. Yarine yar isen daha ne diyeyim ancak yarim anlar halından. Ah gönül. 15 yaşına kadar babamın yanında kaldım. Daha ben Kırşehir'de saz çalmadan aldım sazı, keman çalardım babamın işte arkadaşıydık. Sazımı aldım çıktım. Fakat bir ara babam geldi, ben şeyler yazıyordum, şiirler yazıyordum. Babam da bu kadar türkü söyledi, hiç içinde adını soyadını söylemedi. Ben dedim ki baba dedim, ben bir şeyler yazıyorum, sonra bir şey, ne söyleyeyim dedim, yani anlardı beni. İkimiz aynı bir ruh gibiydik. Oğlum bize garipler derler dedi. Gönül de gariptir dedi. Ben Neşet Baba'nın oğlu Hüseyin benim ortaokulda sınıf arkadaşımdı. Ben Neşet Baba'yı o çocuk hafızamda kendi evinde kayıt yaparken görmüş, dinlemiş bir insanım. Sofrasında yemek yemiş bir insanım. Ben çocukken hayatımda ilk defa onun ağzından dolu dolu baldırcan lafını duydum. Benim çocuk zihnimde Allah Allah bıldırcın mı yiyeceğiz diye ben düşünüyordum. Önümüze çok güzel bir patlıcan yemeği geldi. Şimdi şunu demek istiyorum. Neşet Ertaş'ta sahte, yapmacık, satışa dönük, tribünlere dönük hiçbir şey bulamazsınız. Kırşehir'e bağlı Çiçek Dağı'nın Gırtıllar Köyü denen bir yerde geldi. Babası saz çalardı. Sazına geçindirirdi. Giderdi aylarca, her zaman düğün olmazdı. Köylerimize giderdi oralardan. Bir şeyleri ekmek getirirdi bize. Anam da babama aşığıydı, babam da anama aşığıydı. Evde saz da yoktu. Elime tuttu bir tokaç verdi. Asbap yıllar bir tokaç. O tel taktı, sazmış gibi. İşte öyle çalmaya başladık. İşte öyle geldi, böyle gitti. Özümüz aynıydı aslında. Tek sesli olarak demeyeyim de özümüz, ruhumuz icra ederken aynı duyarlılıkta, tabii farklı yorumlardaydık ama aynı duyarlılıkta güzel yorumlardaydık. Bir kere burada anlaşıyorduk zaten. Halk müziğimizin özünü bildiğimiz için anlaşıyorduk. Sevdiğimiz için, emek verdiğimiz için, yetenekli olduğumuz için, yeterli olduğumuz için anlaşıyorduk. Birbirimizi anlayabiliyorduk. Bu konserlerden kazandıkları, aldıkları parayı dağıttığı çevresindeki yüzlerce fakir fukara insanlar var. Biliyorum yani onlar için şey yapıyor. Hepinizin geldiği yollarda yüzüm var. Ayaklarınızın turabı, gönüllerinizin hizmetçisiyim efendim. İşte kapitalist dünya, şehir kültürü, popüler kültür, eğlence hayatı, işte her şeyin alınıp satılır olduğu, meta kültürünün hakim olduğu, şöhret olmanın önemsendiği, satışın önemsendiği böyle bir dünya içinde konumlandıralım. Bunların hiçbirisiyle bir ilgisi yok. Hep Abdalılara sahip çıkmayı çok severdi. O yönünü çok beğeniyordum Neşet abinin. O vicdanlı, hümanist halini. Ve sürekli artık burada da çok röportajları, gazete, televizyonları başladıkça da bütün siyasetçiler, politikacılar da çok seviyor tabii. Her gördüğüne hani Abdalıların durumunu, düğünlerde sadece çaldıklarını, işte kışın hurdacılık yaptıklarını, yazın düğünlerde çaldıklarını, bunlara bir iş bulmak için elinden geleni hep yapardı. Gücü yettikçe isteyene parasını gönderirdi. Böyle bir kendi insanına, toplumuna, sadece kendi ablalar değil, yani bütün Türkiye halkı dediğinde
Neşit abi zaten türkülerinde de her şey belli. O hümanist yaklaşımı, türküleri, sevdası, aşkı. Bunları çok iyi hani anlatabiliyordu veya söyleyebiliyordu. Veya çığırtabiliyordu diyeceğim. Yani ben Neşit abiyi kaybettiğimizde yani bir de kendimden bir parça kaybetmiş gibi. garip gönlüm, dertli yoldaşım. Neden belli dal baharın kışın. Ey garip gönlüm, dertli yoldaşım. Niye belli dal baharın kışın. Var mıdır sormazlar ekman aşın. Zengin isen ya bedeller ya paşa, fıkaraysan ya aptal deller ya cingan haşa. Fakir isen ya aptal deller ya cingan haşa. Kim onun halını sormuş demezler. Cahilin gözünde hormuş demezler. Gariplere kim iş vermiş demezler. Zengin isen ya bedeller ya paşa, fıkaraysan ya aptal deller ya cingan haşa. Fakir isen ya deller ya cingan haşa. Sen de bir insansın insanlar gibi. Haksız kazancına sürmedin de mi? İnsanlığın kuralları böyle mi? Zengin isen ya beller ya paşa, fıkaraysan aptal diller ya cingan haşa. Fakir isen aptal diller ya cingan haşa. Ben zaten Almanya'da işçi değilim. Müzisyen olarak, sanatçı olarak kalıyorum. Sırf düğünlere gidiyorum. İnsan hayatının bir mutlu günü. Allah ne verdiyse elimden dilimden geldiği kadar onları öyle gidip geliyor. Çıkar çekilir bir nurfesinde,
hissettikleri, yaşadıkları ve sadece kendisini ifade aracı olarak sazı ve kendisinden ibaret bir dünyada o hep bir gurbeti yaşadı ve kendisini bir gurbette gibi hissetti. Yani Neşet Ertaş Kırşehir'deyken de gurbetteydi aslında. Yani garipti. Almanya'ya göçtü Neşet. Giderken vedalaştık. Sonra geldi, sonra haberleştik vesaire. Orada da çok güzel çalışmalar yaptı tabii. Yani Neşet'in Türk halk musikisine, Türk karakterine olağanüstü etkisi, tanıtımı, taşıyıcılığı vardır. Yani sılasından uzak, vatanından uzak gurbet duygusu orada çok yoğun. İşte bu Türk işçilerimizin özellikle Orta Anadolu, Kırşehirli, işte Yozgatlı, Kayserili, Niğdeli işçilerin düğünlerine falan giderek o hasret, özlem duygumu giderirdim diye anlatırdı rahmetli ve düğünleri onun için mesela çok önemserdi ve severdi. Yandı barım yandı aşkın elinden vay vay. Bir de sen yakıp da gönderme beni. Ben Mecnun olmuşum sevda çölünden. Ben Mecnun olmuşum sevda çölünden. Yeniden Mecnun'a döndürme beni. İnsan olan insan sever insanı. Bizden evvel gelip gidenler hanı. Aşkına düşürüp de Mecnun misali, düşür başkana da Mecnun misali. Bir kuru hayale eldirme beni. Neşet yeri doldurulamayacak birisi, bir sanatçı, herkese örnek olmuş, temel olmuş, dürtü olmuş, çok iyi bir taşıyıcımız, kültürümüzü taşıyan ve örnek olan, fikir veren muhteşem bir insan. Neşet gibi birileri bundan sonra ne derece olur olmaz yani bilemiyorum. O keşke olabilse, kolay değil. Daha iyi olmak adına çalıştık. Hepimizin bir takım arayış yolları da vardı. Bunların hepsi doğru yollardı. Yanlış değildir kesinlikle. Neşet'ime
Allah'tan gani gani rahmetler diliyorum. Nur içinde yatsın. Neşet Ertaş'ı kaybetmekle biz sadece büyük bir sanat dehasını kaybetmedik. Bir kültürün en büyük temsilcisini, yaşayan en büyük temsilcisini kaybettik. Bakılmaz mı gözden dökülen yaşa, gör ki neler geldi o garip başa. Aman hasret etti bizime kavma kardeşa, bir ayrılık bir yoksulluk, biri Hastanede yine tabii belli etmemeye çalışıyorum. Üzüldüğümü elini böyle elimin üstüne koyarak dedi ki Bayram kardeş dedi, hiç üzülme dedi. O çağırınca dedi gitmek hepimizin vazifesi dedi. O ne zaman çağırırsa ben hazırım dedi. Ben vefatında o gün Kırşehir'e gittim. Ve yani şimdi aklıma geliyor o sahne, hala kalbimin ucu titriyor. Bir insan hayatında bunu başarabiliyorsa, kendi vefatında yurt dışından insanlar hafta içi orada bir son görev için bulunmak adına gelebiliyorlarsa, bizlerin bu insan için söyleyebileceği şöyle birisiydi, böyle birisiydi demeye bir şey yok. O insan bütün hayatıyla ve o son vedasıyla söyleyebileceği her şeyi en güzel söylemiş insandır. Bunu kimse yapamaz. Hiçbir tarafgirlik yapamaz. Bunu sadece sizin gönlünüzde bir yeri varsa yaparsınız. Onu orada olmayı istersiniz. Ve ben gittiğimde inanın defalarca turladım. O kadar muhteşem bir insan topluluğu vardı ki orada. O son görevde orada olmak adına unutulmaz bir şeydi. Dünya yalan değil efendim. Bu bir kahır sözüdür. Aha gördüğümüz, görüştüğümüz, konuştuğumuz, yediğimiz, içtiğimiz, yaşadığımız yalan mı? Yalan değil. Çalıp söyleyen işte saza söze meraklı gençlere ne dersiniz? Bir tavsiyeniz var mı dediklerinde rahmetli derdi ki yaptıkları işi aşkla yapsınlar. Aşkı olmayanın sanatı olmaz derdi. Bilirim sevdiğim kusurum yoktu, sana karşı benim gayetten çoğdu. Felek bulut oldu, üstüme yağdı yaşları
gözüme dolan dünyada. Ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzüme hey hey gülen dünya. Programım sona ermiştir. Hepimize saygı, sevgi, hürmetlerimle her şeyin gönüllerimiz yok. Gözüne uyku gelir.